Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. Daha öncesinde sizlere bu motifleri nasıl yaptığımı birinci videomda göstermiştim. Bu videomda bu motifleri nasıl birleştirdiğimi ve benimle birlikte tabii ki eğer sizler de hırka yapmak istiyorsanız dikdörtgen olan motifi nasıl yaptığımı sizlere göstermeye çalışacağım. İlk öncelikle birleştirmemize bakalım. Birleştirmemizi son sırada yapıyoruz. En son sıraya geldim. İsterseniz hemen de birleştirmeye başlayabilirsiniz. Ben iki tarafını geldim. Bu kısımda yani son sırada birleştirme işlemini gerçekleştiremeyiz. Çünkü burada köşenin yarısını yapmış olduğumuz için daha öncesinde birleştirmeleri yapmamız gerekli. Köşeye geldim. 2 tane zincir çektim. Hemen diğer motifin köşesine geliyorum. Buradaki 3 zincir çekerek, aralarda 3 zincir çekerek bu köşemizi yapmıştık. Hemen orta kısmından tığımı geçiriyorum. İlmeğini arasından geçirip 2 tane zincir çekiyorum. Üzerine ilmek atıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Köşemizde 3 tane gri'miz vardı. Hemen tepesine, ilkinin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle bakın ilmeğimi içinden geçiriyorum. Üzerine ilmek atıyorum. İkinci ikili trabzanımı yapıyorum. İkinciye geldim. Tekrar ilmeğimi arasından geçiriyorum. Birleştirmelerimizi bu şekilde yapacağız. 2 tane ikili trabzan oldu. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Biliyorsunuz üçüncüleri yaparken hangi renge geçmek istiyorsak o renkle geçiyorduk. Şimdi pembe renge geçmek zorunda olduğum için pembe ipimi aldım. İkisini birlikte kapatıyorum. Üçüncü trabzanımızı yaptığımızda pembe ile bitirmiş olduk. Şimdi burada sıradaki üçüncünün gri olanın tepesine batıyorum. Burası önemli. Geçiriyorum. Artık bundan sonraki kısım pembe. Hemen ikinci gri'nin üzerine geliyorum bakın. İkili trabzanımı yaptım. Artık pembelerden gidiyoruz. Pembelerin tepesine batıyorum. İlmek kaydırıyorum. Bu 2 tane ipi de tabii ki her zaman iç kısımda götürüyoruz. İkili trabzan. Her seferinde aynı işlemi yapıyoruz. Tığımı geçiriyorum. Birleştireceğim diğer motiften. İlmeğimi arasından geçirip bakın birleştirmemizi yapmış oluyoruz. Tekrar ilerliyorum. Şimdi beyaza geldim. Beyazda son sırada 2 tane daha sağından ve solundan beyaza geçmem gerekiyordu. 2 tane bakın burada var. Ben hemen üçüncüdeyim buradaki. Ne yapıyoruz? Beyaza geçmek zorunda olduğum için yine pembeyle bitirmeyip beyaz ipime geçiyorum. Ve beyaz ipimle bakın burası önemli. Beyazın içinden değil, bir önceki olan pembenin içerisinden geçiriyorum. Ve bu şekilde beyaza geçmiş oluyorum. Şimdi artık beyazı beyazla, yani ilk beyazım buradakinin ilk beyazıyla tam böyle sırt sırta gelmesi lazım. Hemen ikinci beyazıma geçiyorum. İlmeğimi geçiriyorum ve artık beyazlarımın üzerine geldim. Ben şöyle yakından da bakalım. Bu şekilde yaptığımızda beyazlar beyazların üzerine, griler grilerin üzerine, pembeler de pembelerin üzerine gelecek şekilde hiç belli bile olmuyor birleştirmelerimiz. Bu şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Beyazlarımın ikincisini de yine bitirmeden diğer rengime geçiyorum. Tüm çalışmalarınızda bu motif birleştirmeyi bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın pembeyi beyazın içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde beyaz beyazın üzerine gelmiş oldu. Şimdi
pembe rengimle devam ediyorum. Şimdi artık pembenin içinden geçiriyorum. Tığımı geçiriyorum. İlmeğimi arasından geçirip ikili trabzanımla devam ediyorum. Gayet kolay. Tabii ki bu birleştirme işlemlerini siz isterseniz tüm motiflerinizi bitirip iğne yardımıyla da dikebilirsiniz. Ama en sağlıklısı bu şekilde örerek birleştirmek. Yine 2 tane pembeyi yaptım. Artık griye geçmem lazım. Gri ile tamamlıyorum. Ve yine pembenin içerisinden, bakın burası hep önemli, geçiriyorum ve gri trabzanımı yapıyorum. Bu yaptığım trabzan diğer gri'nin tepesine gelecek. Şimdi bu 3 tane zincirin içerisine yine bir tane daha ikili trabzan, gri'nin içinden geçiriyorum yine. Üçüncüsünü yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Buradaki 3 tane zincirin içerisine batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. 2 tane zincir, birleştirmemizi yapmış olduk. Motif birleştirdiğimiz yer tam bu orta kısım, belli bile olmuyor. Tabii ki siz bütün bu motiflerinizi ördükten sonra herhangi bir renkle de bu geçişi yapabilirsiniz. Ama o zaman bu birleştirme yeriniz belli olacaktır. Örneğin pembe renkle birleştirdiğinizi düşünün, her ikisini. Burada tığla birleştiriyorsanız burada pembe renginde böyle bir çizgi halinde olacaktır. Onun yerine bu şekilde birleştirdiğinizde bakın bu ortadaki şeklinizde daha düzgün bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Eğer köşeleri birleştirecekseniz, yani mesela buraya bu parçayı eklemek istiyorsunuz. O zaman buradan başlayıp şu köşeden başlayıp bu birleştirmenizi yapıp bu köşeyi de birleştirip tekrar buradaki kısmı birleştirerek bu motifi buraya birleştirebilirsiniz. Tabii ki bunu yaparken son sırada birleştirme işlemini yapmanız gerekiyor. Şimdi eğer sizler de benim gibi hırka yapmak istiyorsanız bunun için dikdörtgen parçaya ihtiyacımız var. Şuradaki dikdörtgen parçayı şimdi nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Dikdörtgen parçayı yaparken bunun yarısını yapabilmemiz lazım bunun. Hemen yine gri renk ipimle başlıyorum. Dört tane zincir çekiyorum. İlkine batıyorum. Bir tane zincirle kilitliyorum. Hemen yukarıya çıkıyorum. Üzerine ilmek attım. Hemen buraya, bu dairenin içerisine ikili trabzan yapıyorum. Şimdi biz burada şöyle ikiye katladığımızda bu köşelerde, bakın köşelerde üçerli ilerlemiştik. Şimdi bunun tam yarısını alacağımız için 3 tane değil de 2 tane yapıyorum. 2 tane yapıyorum, 3 tane. Sonra tekrar 2 tane yapıyorum. 2 tane olmuş oldu. 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine ilmek atıp tekrar içerisine İçerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani yukarı çıkmıştık. Yanına bir tane ikili trabzan yaptım. 3 tane zincir, 3 tane ikili trabzan. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. İçerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan,
arada 3 zincir, 3 tane ikili trabzan, arada 3 zincir, 2 tane ikili trabzanımız olacak gri. Ama burada diğer rengime geçiyorum. Bunun için de pembe ipimi aldım. Hemen arasından geçiriyorum ve sıkıştırıyorum. Şimdi burada bir tane, şu ortadaki bir tane pembenin olduğu kısımdan yukarıya doğru çıkacağımız için yukarıya çıkışımız pembeyle olacak. Yukarıya çıktım. Bir tane ördüm. Şimdi hemen griye geçiyorum. Yukarıya çıktıktan sonra hemen yanındakine ikili trabzan yapıyorum. Bu iç kısımlara geldiğimizde hemen bu 3 tane zincirin içerisine 2 tane ikili trabzan yapıp 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar içerisine 2 tane ikili trabzan, yani bildiğimiz köşe yapıyoruz bu kısma. Üçlü kısma geldim. Baş tarafına yine bir tane ikili trabzanın yarısını yapıp diğer rengime geçiyorum. Bu geçişleri birinci videomda sizlere göstermiştim. Şimdi hızlıca geçişlerimi yapıyorum. Bir tane pembe ve tekrar gri. Evet, bu ortayı yapmış olduk. Şimdi tekrar buraya bir köşe daha yapmamız lazım. Bir tane gri vardı. Yine 3 tane zincirin içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani bir tane pembe, sağında ve solunda 3'er tane gri'miz oldu. 3 tane zincir, içerisine yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi buradaki köşeye, yani 2 tane burada ikili trabzanım vardı. Bir tanesine ikili trabzanın yarım yapıp diğer rengime geçiyorum. Ve bir tane buraya pembe rengimle ikili trabzan yapıyorum. Tabii ki yukarıya çıkışımız bizim pembe olacağı için bu sefer gri ipimi çıkartmıyorum. Ama şurada şu ipimi şöyle öne alıp yukarıya çıkartabilmek için pembe ipimin arasından geçiriyorum. İpimi yukarıya çıkarmış oldum. Tekrardan pembe rengimle yukarıya çıkıyorum. Bakın gri ipimiz de bizimle birlikte yukarıya çıkmış oldu. Bu bir tanenin üzerine 3 tane olması lazım. 3 tane burada pembe rengimizin olması lazım. 2 oldu. Üçüncüyü yaparken tekrar gri ipimize geçiyoruz. Yine bakın bu 3 tanenin tepesine geldim. Bir tanesi gri'nin burada olacak. Diğer 2 tanesi buradaki köşemizde olacak. Hemen göstereceğim ve aralarda yine 3 tane zincirimiz olacak. Bakın dikdörtgenimiz oluşmaya başladı. Hemen içerisine 2 tane ikili trabzan, köşeye 1 tane. Sonra tekrar pembeye geçiyorum. Normalde birinci videomda motifleri nasıl yaptığımı sizlere göstermiştim. Bu motifleri yaparken bir pembenin tepesine 5 tane pembe yapıyorduk. Buradaki yaptığımız işlem yine aynısı olacak. Yani bu motifin bu 5 tane pembe yaptığım sıradaki işlemlerin aynısını yaparak bu sırayı devam ediyorum. Sıranın sonuna geldim. 3 tane pembeyi yine bitirmiyorum. Şuradaki ipimi, bakın pembe ipimin arasından geçirip o şekilde bitiriyorum. Ve buradaki griyi yukarıya çıkartmış oluyoruz. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Şimdi bu 5 tane pembenin tepesine 7-9 tane pembe yapıyorduk. Şimdi bu sıradayız. Tekrar yine bu gri ipimi de aralarda götürüyorum. Burada 5 tane gri yapıyoruz. Dört oldu ve 5. Beşinciyi yaptıktan sonra yine köşeye geldim.
yine burada daha önceden motif yaptığımız gibi, yani yine bu kısımda normaldeki motif yaptığımız gibi bu köşemiz hep bu şekilde gri üçerli, arada 3 zincir olacak şekilde devam edecek. İki, 3. Üçüncüyü yaptıktan sonra tekrar pembe renk ipimle kapatıp pembe ipimle geri dönüyorum. Şimdi burada 5 tane pembenin tepesine 9 tane pembe yapıyoruz. Burada ise 3 tanenin tepesine 5 tane olacak. Daha sonra 7 tane olacak. Buralar tam ortasını düşünecek şekilde hesapladığınızda, tam şu beyazın olduğu kısmı düşündüğümüzde 1, 3, 5, 7, 9 tane olacak şeklinde ilerliyor şeklinde de düşünebilirsiniz. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Artık dikdörtgenimiz oluşmaya başladı. Son sıraya geldim. Yine şu gri ipimi bir tam tur çevirip şu şekilde ipimi pembeyle bu ipimi yukarıya çıkartıyorum. Yine yukarıya çıkıyorum. Bu sefer 5 tanenin üzerine 7 tane olması lazım. Tekrar buraya köşe yapıyorum. Gayet kolay. Normal motifi yaparkenki yaptığımız işlemlerin aynısı dikdörtgen halinde devam ediyor. Burada hep aynı yöne devam ederken bir tarafından bir diğer tarafından yapmış oluyoruz. Tek farkı sadece burada bu. 1, 2, 3, 4. 4 sıra bakın pembe yaptıktan sonra artık şuradaki beyazı koyma kısmına sıra geldi. Yine burada tam yarısından itibaren bu beyazı koymamız gerektiği için pembe ile bitirmiyorum. Beyaz ipimi alıyorum ve beyaz ipime geçmem lazım. Beyaz ipime geçtim. Bu ipleri de şöyle yine arasından bir tam tur atıp yukarıya çıkartmış oluyorum ve kilitliyorum. Yukarıya çıkıyorum. Yukarıya çıkıp bu şekilde bağlamak yerine isterseniz sıkıntı oluyorsa bu dönüşlerin sizin için hemen 2 tane zincir çekip hangi renge devam etmem lazım? Pembe. Pembe rengimi alıyorum, devam ediyorum pembeyle. Bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Eğer dönüşlerde sıkıntı oluyorsa zincirle de yukarıya çıkabilirsiniz. Şimdi burada 7 tane pembemiz vardı. Üzerine 9 tane olması lazım. Bir tanesi beyaz. O zaman 8 tane geriye pembemiz kaldı. 8 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu orta kısımlarında da pembenin tam üstüne beyaz gelmesi lazım. O yüzden pembe trabzanı beyazla kapatıp buraya bir tane beyaz yapıp tekrar pembe rengime geçiyorum. Bu geçişlerimiz hep bu şekilde olacak. Ve bu şekilde bu sırayı tamamlıyorum. Son kısma geldiğimde beyaz ipime geçmem lazım. Yine aynı şekilde hemen ikili trabzanımı yapıyorum. Bunları da tabii bir tam tur attırıyorum. Şu şekilde yukarıya çıkartabilmek için. Ve beyazla yukarıya çıkıyorum. İsterseniz dediğim gibi 3 zincir yaparak da çıkabilirsiniz. Şimdi birin üzerine 3 tane beyaz olması lazım. Hemen 3 tane beyazımızı yapıyoruz. Ve tekrar pembe rengimize geçiyoruz. Bu sırada da buradaki yaptığımız gibi orta kısmında birin üstünde 5 tane beyaz, burada ise 3'er tane beyaz olacak şekilde diğer pembe ve grilerimiz aynı devam ediyorum.
Artık son sıraya geldik. Son sırayı yaparken birleştirme işlemini yapmamız lazım. Burası tam böyle omzunuza gelecek kısım, yani yaka kısmı. Yaka kısmında böyle yarım dikdörtgen yapıyoruz. Şimdi bunların tabii ki sayılarını hepsini ben size vereceğim. 4 tane ile başlamıştık biz. Arka kısmında 4 tane var. Bu tam yakaya gelecek kısımlarda ise bir tane burada bıraktım. Bir tane de burada var. Bakın ortada 2 tane kalıyor. 2 tanenin yarısının dikdörtgen, diğer yarısına da dikdörtgen olacak şekilde parça koyuyorum. Yani şurası ense kısmı olacak. Yarısını koymuştum ben daha öncesinde. Şimdi diğer parçasını getirip buraya ekleyeceğim. Şimdi bu kısmı, şu orta kısmı içe bakacak şekilde getiriyorum tam aynı yere ve aynı şekilde beyazla birleştireceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5. olan kısma geliyorum. İlmeğimi yukarıya beyazla çıkmıştım. Birleştirmemi yapıyorum. Hemen sıradan, tabi bu aradaki iplikleri de arada götürmemiz gerekli. İkili trabzanımı yapıyorum. Diğer hemen yanındakinden devam ediyorum. Biraz zorlayabilir sizi ilk etapta. Hiç sıkıntı değil. Üçüncüyü de yapıyorum. Biraz önceki birleştirmemizi yaptığımız gibi aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Şimdi 3 tane oldu. Üzerinde 5 tane olması lazımdı. Hemen pembelerin üzerine de 2 tane beyaz gelmesi lazım. 1. İkinciyi yaparken ne yapıyoruz? İkincinin beyazını bitirmiyoruz. Diğer pembe rengimize geçiyoruz ve pembe ile bitiriyoruz. Tabii ki beyaz ipimizi de hafifçe çekiyoruz. Ve buradaki beyazın tepesine gelip beyazın arasından geçiriyorum. Ve ilk yapacağım pembe diğer motifin pembesiyle birlikte tam birbirine bakacak şekilde bakın geliyor. Bu şekilde yaptığımızda. Pembeye geliyorum. Arasından geçiriyorum. Bu şekilde köşeye kadar geliyorum. Yan tarafını birleştirdim. Köşeye geldim. 2 tane zincir çekiyorum. Tam buradaki ikisinin birleşim yerine. Hemen tığımı geçiriyorum. İlmeğimi arasından geçirip 2 tane zincir atıp hemen buradaki üçlü trabzan 3 tane yapacağım griye geliyorum. Yani ilk trabzanımı yapıyorum. Artık yan tarafına doğru birleştirme işlemini yapmam lazım. Yani bu motifle burayı birleştirmem lazım. İlkini yaptım. Hemen sıradaki bu üçlü gri'nin birincisine geldim. Tekrar bu 3 zincirin içerisine ikinci trabzanımı yapıyorum. İkinciyi de yaptım. Üçüncüyü yaparken hemen diğer rengime geçiyorum. Pembeye geçiyorum. Pembeye geçtim. Bu pembe nereden ikinin? Gri'nin tepesine gelmesi lazımdı. Gri'nin tepesine gelecek şekilde olmazsa o zaman bir yerde hata yapmışsınız demektir. Çünkü sıradaki ilk pembe trabzanımın pembe ile gelmesi lazım. O yüzden ilkini pembe ile getiriyorum. Biraz önceki yaptığım motif birleştirme işlemini bakın gayet güzel bir birleştirmemiz oldu. Bu şekilde tamamlıyorum. Yarım olan dikdörtgen parçamızı da bu şekilde iki kenarından birleştirdim. Aslında bu benim yaptığım yarımlar tam bu ense kısmına gelen kısım. Arka kısmına 4 tane başlamıştık. Bu tam ense kısmına geldiğimizde
bir tane motif ekledim ve onun yanına yarım motif ekledim. Yani dikdörtgen parçayı eklemiş oldum. Bu şekilde tam omuz hizasında bir ve yarım olmak üzere toplamda 1,5 tane motifimiz oldu. 1,5 hem sağ tarafta hem de 1,5 sol tarafta. Burası da ense kısmımız. Bu videonun sonuna geldik. Çünkü diğer kısımlarını 3. videomda sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu yaka kısmını nasıl yaptım, kaç motiften oluştuğu, kaç beden olduğu gibi diğer tüm ayrıntılar 3. videomda sizlerle olacak. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Merak ediyorsanız ya da sizler de yapmak istiyorsanız 3. videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.